Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere akvaryumlarda eğer uygun akvaryum şartları oluşturulursa üretilebilen en kolay balıklardan biri olan lepistes balıklarının yavrularını neden yediğini ve lepistes balıklarının yavrularının yemesinin nasıl engellenebileceği ile ilgili bir video ile karşınızdayım. Videoma başlamadan önce bu yavru yeme meselesinin asıl sorumlusunun dişi lepistesler olduğunu söylemeliyim. Yani erkek lepistesler birkaç türü ve birkaç durum haricinde kendi yavrularını yemezler. Bu yüzden de eğer dişi lepisteslere odaklanırsak bu sorunu da çözmeye yaklaşmış olacağız. Peki o zaman dişi lepistesler yavrularını neden yer? Gerçekte her dişi lepistes yavrusunu yemez. Yani yavrularını yiyen dişi lepistesler psikolojik olarak rahatsız olanlardır. Aslında doğumları sırasında kendilerini çok aç ve depresif hissettikleri için yavrularını yerler. Doğum anında balık beyni açlık kontrol eden kimyasalı salgılamaz ve bu durumda da dişi lepistesler kendilerini aşırı derecede aç hisseder ve yeni doğan yavrularını bir canlı yem olarak gördükleri için yerler. Ayrıca bu zor zamanda yeni doğan yavrular ile duygusal bağları da yoktur. Sadece doğum yaptıkları için acı çekmektedirler. Bu nedenle dişi lepisteslerin yavrularını doğar doğmaz onları yemekleri sık görülür. Geride sadece saklanabilen ve kaçabilen yavrular kalır. Doğumdan önce lepistesler yemek yemezler. Balıkların çoğu 3 ila 4 saat boyunca yem yemeyi bırakma davranışlarına sahiptir ve eğer önlerine yiyecek de yoksa yavrularını yemeye çalışırlar. İşte bu videoda tüm detaylarıyla bu durumun üstesinden nasıl gelebileceğinizi ve yavruların kendi ebeveynleri tarafından yenmemesi için nasıl korunması gerektiğiyle ilgili bazı çözümleri sizinle paylaşıyorum. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Adım 1. Dişi lepistesi doğumdan önce ayırın. Biraz önce bahsettiğim durumlara ek olarak dişi lepistes balıkları strese dayalı yavru balıkları yeme olasılığı her zaman vardır. Çünkü yavrularının dış tehditlere karşı savunmasız olduğunu düşündüğü için içgüdüsel olarak yavruları yeme eğiliminde olabilir. Her lepistes balığının gebelik süresi balığın sağlığına, olgunluğuna ve tecrübesine bağlı olarak ortalama 21 ila 26 gün veya 21 ila 30 gündür. Bu süreci belirleyen akvaryum temizliğinin yanı sıra akvaryum suyunun sıcaklığına da bağlıdır. Burada önemli olan dişi balığın ne zaman doğum yapacağını iyi anlamaktan geçer. Bunun belli başlı belirtileri vardır. Öncelikle dişi lepistes balığının arka kısmında doğum yaklaştığı dönemlerde bir karartı belirir ki bu bölümde bazen yavru balıklarının gözleri bile görülebilir. Ayrıca vücut şekli kare biçimini alır. Yine yavrulayacak balıkta yem yeme sıklığı değişikliğe uğrar. Kimi az yer ki bu yeni doğacak yavrular için bir tehlikedir, kimi daha sık yem yer. Bu belirtileri iyi gözlemlemeniz yeni doğacak yavruların yaşaması için önemlidir. Çünkü zamanında doğuma alınmayan dişilerin yavruları diğer balıklar tarafından da yenebilecektir. Eğer erken alırsanızda dişi balık strese girecek, ya doğumu erteleyecek ya da doğan yavruları yemeye çalışacaktır. Adım 2. Ayrı bir akvaryum hazırlayın. Lepistes yavruları ilk doğduklarında tamamen savunmasız oldukları için onları başka bir akvaryuma almak yaşama şanslarını oldukça artırır. Ancak bu akvaryumda yavru balıklar için uygun olması gerekir. Öncelikle 20 ila 30 kadar yavru lepistes balığının rahat ve sağlıklı olması ve gene hızlı büyümeleri için ilk bir ay boyunca 2 litrelik bir akvaryum yeterlidir. Su değerlerini çok iyi ayarlamanız, lepistes yavru akvaryum suyu 7 ila 7,5 pH arasında olmalıdır. Gene su sertliği de 70 ila 120 TDS arasında olması önemlidir. Bu lepistes balıklarının akvaryum su sıcaklığı 24 ila 26 derecelerde olması ve hatta 27 derecede olması yavru balıkların metabolizmasını hızlandıracak ve daha çok yem yemesini sağlayacaktır ki bu da yavruların daha hızlı büyümesini sağlar. Akvaryum daha küçük olduğu için daha az hareketle daha çok yeme ulaşırlar. Gene yavru akvaryumuna bitki koymanız da yavruların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Özellikle tilki kuyruğu gibi sık ve yoğun yapraklı bitkileri öneririm. Ayrıca bu bitkinin akvaryum suyunu temizlemek gibi eşsiz bir özelliği de vardır. Adım 3. Lepistes yavrularının doğması için yavruluk kullanın. Aslına bakarsanız yavru lepisteslerin doğmasından hemen sonra yaşamasını sağlamanın en kolay ve etkin yolu yavruluk dediğimiz ve canlı doğuran bütün balıklar için tavsiye ettiğimiz altında kapanı bulunan plastik kutulardır. Bu kutunun içine konan anne balık doğum anında kasılıp yavrusunu düşürdüğünde büyük ihtimalle yavru bu kapandan geçerek güvenli tarafa geçecektir. Bu sayede dişi balık yeni doğan bu savunmasız yavruya ulaşamayacak
yavru balık da hayatta kalacaktır. Gene bu yavrulukların diğer bir faydası da ana akvaryum içerisinde olduğu için lepistes balıklarının yaşamasına uygun su şartlarının içerisinde olmasıdır. Bu sayede yeni doğan yavrunun şok geçirmesinin önüne de geçilmiş olur. Tabii ki size tavsiyem balık yavrulama işlemini bittikten sonra yavruları bu yavrulama kabından alıp yavruların daha hızlı büyüyeceği yavru akvaryumuna almanızdır. Şunu asla unutmayın. Damızlık lepistes bu kutuda ne kadar az zaman geçirirse hem anne balık hem de yeni doğan lepistes yavrularını daha az strese maruz kalacağından daha iyi olur. Bütün yavruların doğması genelde 4 ila 6 saat kadar sürer. Adım 4. Akvaryum içerisinde yavruların içine girip saklanabileceği yerler hazırlayın. Bazı akvaryumlarda, özellikle kalabalık olanlarda bazen dişi balıkların yavrulama zamanlarını anlamayabiliriz. Çünkü dişi balıkların çoğu özellikle yavrulama dönemlerinde akvaryum filtresinin dibine ya da aksesuarların arkasına oturur veya gizlenir. Bu durumda yavruların doğduktan sonra hayatta kalma olasılığı çok azalır. Tabii ki bu yavruların da annesine veya diğer balıklara yem olmasını önlemenin birkaç basit yöntemi var. Öncelikle daha önce de bahsettiğim akvaryum içerisinde bitki koymak bunların en önemlisidir. Özellikle bitkili akvaryumların bu yavruların hayatta kalma olasılığını arttırdığı bir gerçektir. Eğer lepistes balığı bakıyorsanız ve bu balığı üretmek istiyorsanız birazdan sayacağım bitkilerin en az birini ve mümkünse birkaçını akvaryumunuzda bulundurmanızı tavsiye ederim. Java moss, flame moss, Christmas moss, elodea, tilki kuyruğu, Hint eğrelti otu, çınar bitkisi, Java fern ve Anubios nanapetit gibi bitkileri yavru bakımı ve lepistes akvaryum için özellikle tavsiye ediyorum. Eğer akvaryumunuzda bitki yoksa da suni saklanma alanları da yaratabilirsiniz ki buna en iyi örnek akvaryumun bir kısmını renkli rafya ipiyle kaplamaktır. Yeni doğan yavrular bu iplerin içerisine girecek ve bütün tehlikelerden uzak kalacaktır. Adım 5. Yavruların büyümesini bekleyin. Son olarak da lepistes yavrularının yenmemesinin yolu yavruların yeterli büyüklüğe gelerek artık anne ve diğer balıklardan kaçabilecek yeteneğe sahip olmasını sağlayacak kadar büyümesini beklemektir. Lepistes yavruları bu büyüklüğe yetişme şartları bunu etkiler. 6 ila 8 haftada ulaşır ki bu zaman içinde yavru balıklar artık diğer lepisteslerin ağzına sığmayacak kadar büyüyecektir. Zaten genel olarak bu yavru balıklar 3 aylık olduklarında artık dişi mi erkek mi olduğu anlaşılacak duruma da gelir ki size tavsiyem eğer akvaryumlarınız müsaitse bu yavruları en az 4 ila 5 aylık olana kadar, yani bütün renkleri ortaya çıkana kadar dişi ve erkek olarak ayrı ayrı akvaryumlarda tutmanızdır. Bu balıklarınızın daha sağlıklı ve daha verimli olmasını sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.